Herkese merhaba, ben Şenol. Bu videoda sizlere waffle grafiği anlatmaya çalışacağım. Bu grafiği verilerinizdeki değişkenliği görsel olarak görmek ve sunumunu yapmak için kullanabilirsiniz. Ben bu örnekte proseslere göre değişen kırmızı, sarı ve yeşil noktalar ile ifade edilen sonuçları dilimleyiciye bağlayarak sunum yapmaya çalıştım. Örneğimizi inceleyecek olursak burada prosesleri gösteren bir dilimleyici ve bu dilimleyiciye bağlı iki tane waffle grafik var. Bu waffle grafiklerden biri dikey, diğeri yatay olarak değerleri göstermekte. Ben her ikisinde nasıl yapılacağını göstereceğim. Ayrıca burada waffle grafiğimizin değerlerini kırmızı, sarı ve yeşil olarak yüzdesel olarak gösteren bir tablomuz var. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Boyaneye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi değerler değişiyor. Hem buradaki tablo hem de waffle grafikte. Enjeksiyona, montaja ve tekrar hepsini açalım. Şimdi datamıza bir bakalım. Şuraya geliyorum ve burada gördüğünüz gibi datamızda prosesler, hat, tarihi, miktar ve burada KSY dediğim yani kırmızı, sarı ve yeşil oranlarını gösteren değerler var. Bu da buradan besleniyor. Yani 1'den 399'a kadar kırmızı, 400'den 799'a kadar sarı, 800'den sonrası yeşil olarak görünecek. Şimdi grafiğimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için her zaman gibi şunları kopyalıyorum ve şurada sayfa 3'e özel yapıştır değerleri diyorum. Şunları tarihleri düzeltiyorum. Kısa tarih yapacağım bunları. Şuradan kısa tarihi seçeceğim. Yalnız burada kırmızı, sarı ve yeşil değerlerin nasıl geldiğini göstereyim. Şunu sileyim. Düşey arayla yaptım bunu. Düşey ara dedim. Adeti seçtim. Şuradan tablo dizisini seçtim ve buradan bunları sabitledim. Windows F4 ile. Şuraya 2 yazdım. Şuraya aralık bak kısmına yalnız 0 değil bu sefer 1 yazacağız. Çünkü ben en yakın değeri getirmesini istiyorum. Yani kesin değeri değil de en yakın değeri getirmesini istiyorum. Bunun için 1 diyorum ve aşağı doğru çekiliyorum. Önce datalarımızı tabloya çevirelim. Bunun için şuraya geliyorum. Ekleden tablo diyorum ve şu alanın seçilmesini sağlıyorum. Bunu Ctrl L diyerek de yapabilirdik. Tamam diyorum. Ve şuradaki tablo grafiğinin çıkmasını sağlıyorum. Tasarımın. Buradan da herhangi bir tanesini seçiyorum. Ben şunu seçmek istiyorum bu sefer. Şuradan veriden şu filtreyi kaldırmak istiyorum. Filtre görünmesin. Verileri tabloya çevirmemizdeki amaç buraya herhangi bir veri eklediğimizde biraz sonra yapacağımız özet tabloda görünmesini sağlamak için olacak. Bir örnekle göstereyim ben bunu. Aşağı tablonun en altına geliyorum ve burada montaj olarak eklediğimde bakın görüntü olarak aynı şekilde çıkıyor. Buraya M20 diyelim. Tarih yine M20 yalnız aynı şekilde aynı boyutta yapalım. Ve tarih olarak 7/7 olsun. 2020 olsun. Şuraya virgülü böyle işaretini koymadık. Şuraya da 100 diyelim. Gördüğünüz gibi bakın hemen hesapladı burada kırmızı olarak. Çünkü 400'ün altında. Şimdi özet tablomuzu yapabiliriz. Buradan ekle. Pivot table diyorum. Tamam diyorum ve yeni bir sayfa açılması sağlıyorum. Buradan şunu KSY'ye miktarı da değerleri atıyorum. Burada miktarı alıp tekrar atacağım. Çünkü ben şuradaki değerin yüzde olarak görünmesini istiyorum. Buraya yüzde işareti veriyorum ve şurayı seçip sağ klik değer gösterimini genel toplam yüzde diyelim. Ve burada şu değerin genel toplama göre yüzdesini gösteriyor. Şu değerin buna göre yüzdesi ve bunun buna göre yüzdesini gösteriyor. Şimdi sayfamızın ayarlarını yapalım. Bunun için görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Şunu seçiyorum ve buradan tasarımdan genel toplamları kaldırıyorum. Satırlar ve sütunlar için toplamları kaldırıyorum. Şunu seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Pivot table seçeneklerinden şuradan sütun gereklerini güncelleştirme ve otomatik sığdırı kaldırıyorum ki hep bu şekilde kalsın. Ve şuradan da şekli şöyle yapalım. Bu şekilde olsun. Bu şekilde iyidir. Şimdi waffle grafiğimizin hazırlanmasına yardımcı olacak diğer verileri hesaplatalım. Bunun için şuraya geliyorum ve yuvarla formülü yazıyorum. Yuvarla deyip C4 diyorum. Noktalı virgül. Tek haneli sayıyı göstermek için 0 diyorum ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi yüzde olarak görünüyor. Şunu genel yapalım. Ve değerimiz göstermiyor. Çünkü yüzde değerini sayıya çevirmemiz lazım. Bunun için de şuraya geliyorum ve çarpı 100 diyorum.
Enter. Ve aşağı doğru çektiriyorum. Şimdi yan tarafa topla formülünü kullanacağım. Topla diyorum. Ve şurayı seçiyorum. Noktalı virgül, yine bunu seçiyorum. Burayı kapatıyorum. Yalnız ilk hücremizi Windows F4 ile sabitliyorum. Enter deyip aşağı doğru çektiriyorum. Yalnız burada küçük bir hata yaptım. Noktalı virgül değil, iki nokta üstü olması gerekiyordu şu alan. Şunu siliyoruz ve iki nokta üstü yapıp şimdi aşağı çektiriyoruz. Burada toplayarak gidiyor. Yani şu hücreyi ve iki hücreyi toplayarak gidiyor. En sonunda %100'e ulaşıyoruz. Şimdi waffle grafiğimizi oluşturacak şablonu hazırlayalım. Şuraya 10 tane 1 oluşturalım ve aşağı doğru bunları çektirelim. Şöyle. Şu şekilde bir matris oluşturacağız. 10'a 10. Şimdi bunları sileceğim ve birden 100'e kadar giden bir hesaplama yaptıracağım. Sileyim şurasını. Burayı birden 100'e kadar giden bir hesaplama yaptırabilmek için satır ve sütun formülünü kullanacağım. Öncelikle satıra bir bakalım. Satır diyelim ve şu A1 hücresini kullanalım öncelikle. Ben bunu aşağı çektirdiğimde birden 10'a kadar giden bir değer göreceğiz. Şu şekilde. Şunu silelim, bu fazla. Şimdi yan tarafa aynı işlemi yaptığımda yine birden başlıyor. Çünkü satırı sayıyor şurasını. Tekrar aşağı çektirdiğimde birden 10'a kadar giden bir değer göreceğiz ama bu benim işimi görmüyor. Bunun için şuraya geliyorum. Şunları siliyorum. Ve şuraya gelip artı diyorum. Ve sütun diyorum. Yine bu hücreyi seçiyorum. Parantezi kapatıyorum ve çekiyorum. Yalnız bu benim işimi görmedi. Çünkü dikkat ederseniz 2'den başladı. Benim burada 1'den başlatıp ve şu şekilde çektirmem lazım. Bu benim işimi görmüyor. Bu yüzden şuraya -1 diyorum. Ve 1'den başlatıyorum. Şuraya kadar çektiriyorum. Ve şurayı da şöyle çektiriyorum. Ancak yine istediğim olmadı. Çünkü sonuç 19'da tamamlandı. 100 olmasını istiyorum. Bunun için şuraya geliyorum. Şunu paranteze alıyorum. Ve çarpı 10 diyorum. Enter deyip şurayı çektiriyorum. Ve şuradan aşağı çektiriyorum. Şimdi istediğim sonuç oldu. Sıralama şu şekilde gidiyor. Gördüğünüz gibi 10'dan sonra şöyle ve şu şekilde sıralama devam ediyor. Şimdi bu sonuçları, yani şu alanı kırmızı, sarı, yeşil noktalara dönüştürecek formülümüzü yazalım. Bunun için şunu kopyalıyorum ve siliyorum. Eğer şu değer büyük ve eşit ise şu değer, yani yaptığımız az önceki formüle, o zaman git şunu yaz. Eğer bu değer büyük ve eşit, yine yazdığımız deminki formül, git bunu yaz. Değilse bunu yaz. Parantezi kapat, enter. Yalnız şunları sabitlememiz gerekiyor. Şunları Windows F4 ile şunu ve şunu. Windows F4 diyorum şunlara. Şuna da Windows F4, buna da Windows F4. Enter diyorum ve formülümüzü bu alanda çektiriyorum. Bu şablonu dikey olarak yaptık. Peki yatay yapmak isteseydik nasıl yapacaktık? Bunun için şu formülü alıyorum. Şuraya kadar kopyalıyorum. Enter diyorum ve şuraya yapıştırıyorum. Burada yapacağımız işlem tam tersi olacak. Yani şunları şuradan alıyorum ve kesiyorum. Şuraya satıra yapıştırıyorum bunu. Aynı şekilde şunu da alıyorum. Kesiyorum ve şurada satıra yapıştırıyorum. Enter diyorum. Tabii şuraya eşittir koymadım. Şunu eşittir koyup shift eşittir diyorum. Tamam diyorum. Burada evet, şuraya parantezleri koymadık. Aynı şekilde şuna da şimdi enter diyorum. Bu sefer de şuradaki parantezler fazla. Bir öncekinden geliyor çünkü. Şimdi oldu. Çektiriyorum şöyle ve buradan da aşağı doğru çektiriyorum. 10'a 10 olmalı. Yani şurası toplamda 100 adet olmalı. 90 olmuş. Şuraya bir tane daha ayarlıyorum.
Ctrl D ile. Şimdi renk ayarlamalarını yapalım. Bunun için şunların hepsini seçiyorum. Ve şuradan koşullu biçimlendirmeyi seçiyorum. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Yalnızca şunu içeren hücreler. Hücre değeri eşit ise kırmızıya. Biçimlendirmeye geliyorum. Yazı tipine geliyorum. Rengini kırmızı yapıyorum. Kalın yapıyorum. Ve tamam diyorum. Tamam diyorum. Kırmızılar tamam. Tekrar yeni kural diyorum. Yine bu alana geliyorum. Eşit diyorum. Sarı ise biçimlendir. Yazı tipi bu sefer sarı. Kalın. Tamam. Tamam. Şimdi koşullu biçimde yeni kural diyorum. Şunu tekrar eşit diyorum. Yeşil diyorum. Biçimlendir. Kalın ve yeşil. Tamam diyorum. Şimdi istediğimiz sonuca ulaştık. Şimdi bu harflerin noktalama işaretlerini çevirecek çalışmayı yapalım. Onun için şunları yine seçiyorum. Sağ klik hücreleri biçimlendir diyorum. İsteğe uyarlanmış diyorum. Şuraya geliyorum. Şunu siliyorum geneli. Noktalı virgül, noktalı virgül, noktalı virgül ve eşittir diyorum. Tamam diyorum. Şimdi tekrar bunları seçiyorum. Ve şuraya gelip şuradan yazı tipini Webdings'i seçiyorum. Yani şunu. Gördüğünüz gibi hemen noktalama işaretlerine dönüşüyor. Şimdi bunları biraz büyütelim şuradan. Ve şunu bir açalım şöyle. Şöyle seçip. Evet, bu şekilde iyidir. Şimdi şunu kopyalıyorum. Ve şuradan yeni bir sayfa açıp şunu görünümden kılavuz çizgilerini kaldırıyorum. Ve şurayı seçip özel yapıştır şurada bağlı resim diye seçiyorum. Aynı şekilde şunu seçiyorum bu sefer de. Kopyalıyorum. Şuraya yine aynı şekilde özel yapıştır bağlı resim diyorum. Şunları şöyle ortalıyorum ve hizalıyorum. Ve resim efektlerinden bunlara gölge vereceğim. Herhangi bir gölgeyi siz istediğiniz bir gölgeye verebilirsiniz. Özet tabloya tekrar geliyorum. Şuradan ve şuradan seçeneklerden dilimleyecekle diyorum. Şuradan ben prosesi seçiyorum. Bunu alıyorum kesip buradan şuraya. Şunu şöyle yapalım. Yapıştırıyorum şunu. Şunu ayarlıyorum. Boyutlarını şöyle. Şunu şuraya çektiriyorum. Şu üçünü seçip yine hizalamaya üstte hizala diyorum. Tamam. Şunu seçip seçenekler şu sadece bunu seçip seçeneklerden şuradan herhangi birini seçiyorum. Şimdi şu ortaya göstergelerimizi yapalım. Bunun için şuradan ekleden şuradan Word art'ı seçiyorum bu sefer. Herhangi bir tanesini. Şunu seçeyim ve şuraya yazayım. Şuraya. Kırmızı diyelim bir ilkine. Kırmızı. Bunu da seçip şuradan rengini metin dolgusunu kırmızı yapalım. Azıcık küçültelim. Yazıyla küçültelim tabii ki. Çok büyük. Biraz daha. Evet şu şekilde iyidir. Şunu şöyle azıcık sağa çekeyim. Bunu kopyalıyorum. Ve şunu siliyorum şu yazıyı. Şimdi buna bağlantı yapacağız. Bunun için şunu bir dursun burada. Buradan gelip şu alana kırmızı, sarı, yeşil diye bir yazalım şuraya. Kırmızı, sarı ve yeşil. Şuraya değerleri getireceğiz bunun için. Düşer diyorum. Şunu seçiyorum. Şuradan önce 2 diyelim. Olmadı. Şunu tekrar seçip şuraya gelip şuraya 2 0 tamam diyelim. Şuraya da yine aynı şekilde düşer. Şunu seçiyorum. Bu sefer de şunu seçiyorum. 3 diyorum. 0. Buraya hatalı bir değer gelmesi halinde şu eğer hata formülünü uygulayacağım. Eğer hata diyorum ve şuraya noktalı virgül tırnak içinde şu tireyi seçiyorum. Parantezle kapatıyorum. Aynı işlemi şuna da yapıyorum ve şunu yüzde yapıyorum tabii ki.
Eğer hata diyorum. Şuraya noktalı virgül, tırnak içinde tire, parantezi kapatıyorum ve çektiriyorum. Şimdi şuraya gidip şunu seçeceğim. Shift eşittir diyorum. Ve demin yaptığımız işlemde şunu seçiyorum. Enter diyorum. Şunu kırmızı ve büyütüyorum. Şurada metin olgusunu kırmızı seçeyim. Ve büyütüyorum. Şöyle ortalıyorum. Şunu kopyalıyorum tekrardan veya şunu kopyalıyorum tekrardan. Şu alta bu sefer yapıştırıyorum. Ve bu sefer şunu silip şuradan yine şu değeri alıyorum. Enter diyorum. Bu sefer bunu aynı şekilde metin olgusu kırmızı ama bunu bu kadar büyük yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Ve şu altına bunu ekleyeceğim. Daha sonra buradan ekleden şekillerden şu çizgiyi seçeceğim ve şunu şuradan ayıracağım. Çizgimizi kalınlaştıracağım. Ve çizgi rengini de siyah yapacağım. Aynı işlemleri şuradan kopyalayıp üçünü kopyalayıp hatta dördünü şu altı yapıştırıp şunları yukarı kaldırıp biraz daha ve şunu sarı rengini sarı yapacağım. Şunu şuradan silip sarının değerini yani şunu ekleyeceğim. Şunu da şuradan silip aynı şekilde şu sarıdaki değeri ekleyeceğim. Enter diyeceğim. Şunları da şunu biçim boyacısından şunu seçeceğim. Rengini sarı yapacağım. Şunu seçip biçim boyacısından şunu seçeceğim. Rengini sarı yapacağım. Ve son olarak şunu seçip yine şunları seçip dördünü ya da üçünü sadece üçünü seçeyim. Son bu artık. Şunları seçip şuraya ekleyip şuna mavi diyeceğim. Yeşil diyeceğim pardon. Rengi yeşil yapacağım şuradan. Şunları da şuradan silip yine şuradan yeşilin değerlerini alacağım. Şunu da enter ve şuradan biçim boyacısından rengi şuradan yeşil yapacağım. Şunu da seçip şurayı geri alayım. Şunu da seçip rengi yeşil yapacağım. Şimdi deneyelim bakalım. Evet. Çalışıyor. Waffle grafikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı izlemek ve takip etmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.